Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şekliyle ve lezzetiyle sizleri mest edecek katmer tarifim var. Bu katmerin yapımı oldukça kolay. İster çay saatlerinizde yapın, ister sahurda yapın, lezzetine doyamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz katmerin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kasesinin içerisine yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt, yarım paket maya, bir tatlı kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini koyuyorum. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz, fark etmez. Spatula yardımıyla bütün bu malzemelerin hepsini karıştırıyorum. Mayanızın aktifleşmesi için kullanmış olduğunuz sütün ve suyun mutlaka ılık olması gerekiyor. Yoğurma kasesinin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre, çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Spatula ile hamuru biraz daha karıştırdıktan sonra unun bir kısmını daha ekliyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Unun kalanını da ekleyip spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 2-3 dakika boyunca elimle yoğuracağım. 3 dakikanın sonunda hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Daha güzel ve özlü bir hamur elde etmek için biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak burada yoğurmaya devam ediyorum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurup ne kadar özlü hamur elde ederseniz çıkartmış olduğunuz ürünler o kadar lezzetli ve güzel olur. Hamuru yeteri kadar yoğurup toparlıyorum. Bu hamuru beze halinde dinlendireceğiz. Tepsinin içerisine biraz un serpiştiriyorum. Toparlamış olduğum hamuru kesme tartıyla 4 eşit parçaya kesiyorum. Hamurları beze haline getirerek tepsinin içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bezelerin üzerine biraz nişasta serpiştiriyorum. Daha sonra temiz bir poşete geçirerek 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. Hamur daha çok aktifleşmesi için üzerine temiz bir bez örtüyorum. Açtığımız yufkaların arasını yağlamak için 200 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Yağımızı kenara alıyoruz. 1 saatin sonunda bezelerimiz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. Tezgahın üzerine biraz nişasta koyarak bezeyi tezgahın üzerine alıyorum. Bezeleri açarken nişasta kullanacağız. Böylelikle katmerimiz daha kat kat ve daha çıtır çıtır olacak. Bezenin üzerine biraz daha nişasta koyduktan sonra elimle biraz büyütüyorum. Elimle büyüttüğüm bezeyi açabildiğim kadar ince olacak şekilde oklava yardımıyla açıyorum.
Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu katmer gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Bir kere denediğiniz zaman sizler de göreceksiniz, favori tarifleriniz arasında yerini alacak. Yufkayı açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açıp kenara alıyoruz. 4 adet bezeyi bu şekilde açacağım ve kenara koyacağım. Yağlama işlemini daha sonra yapacağız. Yufkaların arasını havalandırmış olacağız ve daha güzel kat kat görünecek. Bütün bezelerin hepsini bu şekilde açarak en sonuncuyu tezgahın üzerinde bırakıyorum. Üzerini tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Fırça yardımıyla yağın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra ucunu ortaya doğru katlıyorum. Bu kısmını da tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Katladığım bölümün karşısındaki yufkayı da onun üzerine doğru katlıyorum. Burayı da yağlıyorum. Daha sonra her iki tarafı da katlayarak yağlıyorum. Hazırlamış olduğum bu yufkayı kenara alıyorum. İkinci yufkayı alarak arasını yağlıyorum. Yağlayıp kenara koymuş olduğumuz hamuru onun tam ortasına koyuyorum. Bunun üzerini de diğer hamurda yapmış olduğumuz gibi kenarlarını yağlayarak katlayacağız. Bütün yufkaların hepsini bu aşamadan geçirerek iç içe koyacağız. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sonuncu yufkayı da yağladık. 3 tane iç içe koymuş olduğumuz hamuru da tam ortasına koyuyorum. Bunun da her katını yağlayarak zarf halinde kapatıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu hamuru tepsinin içerisine koyuyoruz. 3-4 saat boyunca buzluğumuzda bekleteceğiz. İsterseniz bu şekilde yaparak buzdolabınızın alt kısmına koyabilirsiniz. Sahurda buzdolabından çıkartıp biraz açtıktan sonra şekil verip fırında pişirebilirsiniz. 4 saat boyunca buzlukta bekletmiş olduğum hamuru çıkartıyorum. Elimle bastırarak biraz açıyorum. Daha sonra oklavayla tepsi büyüklüğüne gelinceye kadar açacağım. İsterseniz sizler bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Tepsi büyüklüğüne gelinceye kadar hamuru açtım.
Daha sonra katlayarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Burada elimle şöyle bir düzeltiyorum. Kalan yağın içerisine 1 adet yumurta sarısını koyuyorum. Fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu karışımı da katmerimizin üzerine sürüyoruz. Daha önceden hiç kullanılmamış olan jileti alıyorum, kenar kısımlarından 2 parmak olacak şekilde keserek bitiriyorum. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayarı açtık. Hazırlamış olduğumuz katmeri sıcak fırına koyacağız. Şekil vermiş olduğum katmeri sıcak fırına götürüyorum. 25 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Sizlere bir de bu leziz katmerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Katları tel tel ayrılan çok lezzetli katmerimiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.